Bugün çıt çıtlı örgü bir stres kurbağası yapıyoruz. Gövde yapımıyla başlayalım. Öncelikle bir sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkanın içerisine sık iğneler dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Çekiyorum, sıkıştırıyorum. İlk sık iğnenin içerisinden örerek başlıyoruz. Her bir ilmeğe 2 tane sık iğne yapıyorum. 6 olan ilmek sayımızı 12'ye çıkarıyoruz. Bir üst sırada bir örüyorum. Bir sonraki ilmekte bir tane arttırıyorum. Bu işlemi 6 kez tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 18 sık iğnemiz olacak. Bir üst sırada bir, iki tane örüyorum. Bir sonraki ilmekte bir arttırma yapıyorum. 2 örüyoruz, bir arttırıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi 6 kez tekrarlıyoruz. Şimdi bir üst sırada 3 tane sık iğne örüyorum, bir tane arttırıyorum. Sıra sonunda 30 tane sık iğnem var. Bir üst sıradayım. 1, 2, 3, 4 örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Döndüm geldim tamamladım. Arttırma işlemini bitirmiş olduk. 10 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan düz örüp devam ediyoruz. 10 sırayı hemen tamamlayalım. Nasıl ilerleyeceğimizi anlatacağım. 10 sıra sonrasında daraltmaya başlayacağız ve ilerleyen sıralarda da oyuncağımızda olması gereken aparatı içerisine yerleştireceğiz. Şimdi daraltalım hemen. Başlangıç noktam burası. Buraya hemen bir ilmek belirleyici takıyorum. Şimdi 4'te bırakmıştık. 1, 2, 3, 4 örüyorum. Ön ilmeklerimden alıyorum ve bir tane azaltma yapıyorum. 1, 2, 3, 4 örüyorum. Ön ilmeklerimden alıyorum. Bir azaltma yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Tamamladım. Şimdi bir üst sıradayım. 1, 2, 3 tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Aynı şekilde sıra sonuna kadar eksiltip devam ediyor olacağız. Sıra sonuna kadar tamamladım. Şimdi bu şekilde bir daraltma yapmış olduk. Daha fazla daraltmadan iç kısmı ile ilgili işlemimizi tamamlayalım. Şimdi bize gerekli olan bir miktar elyaf. Öncelikle dibine birazcık elyaf gönderiyorum. Şöyle yerleştiğinden emin oluyorum. Çok fazla sıkı bir dolum yapmayacağız bu oyuncağımız için. Şöyle bir çıt çıt tokam var. Bu çıt çıt tokayı yerleştiriyorum. Zaten dibine elyaf gönderdim. Bunu da arasına sıkıştırıyorum. Şöyle tutuyorum aşağıdan ve arkasına önüne şimdi elyaf dolduracağım. Çok dikkat edin dolduruş şeklime. Bakın çok bastırmıyorum. Tokayı çekiyorum ve biraz da bu tarafına elyaf koyuyorum. Tığımdan yardım alıyorum. Şu şekilde yerleştiriyorum. Bakın iki tarafında eşit olduğuna dikkat edin. Deneyin. Bir miktar daha elyaf alıyorum. Hem arkasına hem önüne koyuyorum. Şu şekilde doldurdum. Şimdi örmeye devam edeceğim. Gerek görürsek tekrar dolduracağız. Nasıl devam ediyoruz? 4 ördük, bir azalttık, 3 ördük, bir azalttık. Şimdi bir üst sıradayım. 1, 2 örüyorum, bir azaltıyorum. Sıra sonuna kadar 6 kez tekrar ediyorum. Döndük. Bakın şu anda da yeterli. O yüzden gerek duymuyorum. Devam ediyorum. Bir tane örüyorum.
Bir tane azaltıyorum. Yine aynı işlemi 6 kez tekrar edelim. Tamamladım. Şöyle bir kontrol ediyorum. Bakın ucunu kapatacağım. Çok bastırmadan dolduracağım yine. Sadece amacım çıt çıt ucunu kapatmak. Bu şekilde yeterli deniyorum. Gayet yeterli. Sesini de duyuyoruz zaten. Şimdi 6 tane azaltmayı arka arkaya yapıyorum ve ipimi sabitliyorum. Bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi gözlerle devam edelim. Sihirli halka yaparak başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çekiyorum, sıkıştırıyorum, kapatıyorum. İlk sık iğnenin içerisinden 2 tane sık iğne yaparak başlıyorum. Sıra sonuna kadar 12 sık iğne elde ediyoruz. Yani hepsine çift batıyoruz. Şimdi her birine bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. Bir sonraki ilmekte alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. Toplamda 12 tane ilmek kaydırma yapıyoruz ve dikiş için ipimizi uzun bırakıyoruz. Şimdi beyaz ışıltı kısmını yapacağız. Parçayı elime alıyorum. Bakın burası bizim dikiş yapacağımız alan. Şuradaki 3 ilmeği bırakın. Buradan tığımı gönderiyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Yukarıya çıkarıyorum. Bir sonraki ilmekten tekrar arkaya gönderiyorum. İlmeğimi alıyorum ve tığımdakinin içinden geçiriyorum. Bakın. Şimdi zincir görüntüsü yapacağız. Alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bakın yuvarlak parçayı dönüyorum. Ta ki ipin başlangıç noktasına kadar ilerletiyorum. Bu şekilde. Şimdi ipimi kısa kesiyorum. Tığımdaki ipi çekiyorum. Şimdi aynı yerden geri geleceğim tığımla arkadan. İpin ucunu alıp arkaya geçireceğim. Bu şekilde bir ay görüntüsü vermiş olduk. Arkadan iplerimin ucunu bağlıyorum. Bu uçları da gövdenin içine çekeceğiz zaten. Ve bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi siyah leke bölümünü yapalım. Siyah renkli ipimle bir sihirli halka içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane sık iğne yapıyorum. Siyah ipim kullandığım yeşil ve beyaz ipe göre bir tık kalın arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde tercih edebilirsiniz. Aynı kalınlıktaysa sıra sayınızı şu beyaz kısma gelecek şekilde değiştirebilirsiniz. İsterseniz tekli trabzanla da doldurabilirsiniz. Bakın bu kalınlıktaki ip benim parçam için çok uygun. Bu şekilde yapıştırmayı tercih edeceğim. Bu siyah parçaya öncelikle bir kesiyorum. Göz ışıltısı yapacağız. Yapıştırmadan önce muhakkak bu işlemi yapın. Bakın şöyle kenar kısmından bir altından şöyle bir ışıltı yapıyorum. Aynı yerden bir tane daha yapacağım şimdi. Bakın bu şekilde. İplerimi sakladıktan sonra da buraya yapıştırarak birleştireceğim. Şimdi bundan bir tane daha yapalım. Göbekteki detay için devam edelim. Sarı renkli ipimle sihirli halkamın içerisine sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Çekiyorum, kapatıyorum. Bir üst sırada her ilmeğe 2 tane sık iğne yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bir üst sırada ilmeğin bize bakan tarafı ve arka tarafı var. İki tarafı var bakın. Bize bakan tarafından alıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Arka tarafı bırakıyorum. Orayı sonra kullanacağız. Ön ilmeklerden her ilmeğe şimdi tekrar ikişer tane sık iğne çalışıyoruz.
Şimdi döndüm geldim tamamladım. İpimi kısa kesiyorum. İlmeğimi direkt çekiyorum. Bu ilmek değil bir sonrakinden. Şöyle tığımı getiriyorum. İpimi arkaya alıyorum. Pürüzsüz bir kapama yapacağım. Geldiğim ilmeğin içerisinden ipimi tekrar arkaya çekiyorum. Bakın bu şekilde parçayı döndürmüş olduk. Şimdi yeşil iple örmeye devam ediyoruz. Arkada bıraktığımız ilmeklerden örerek devam edeceğiz. Bakın çizgi halinde kaldı. İlkine şöyle hemen sabitleyelim. Şöyle sabitledim. Hemen ilk aynı yerden bir sık iğne örüyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Şu ipimi de arada yürüteceğim. 2 tane örüyorum. Bir sonrakine bir sık iğne, bir yanındakine 2 sık iğne, yani arttırma yapıyorum. Bakın bu şekilde döneceğiz. Şimdi hepsine bir ör, bir arttır olarak sırayı tamamlayalım. Geldiğimde ilk sık iğnemin içerisinden alıp tığımdakinden geçiriyorum. Bir zincir çekip yukarıya çıkıyorum. Aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bir üst sıraya çıktık. İlmek kaydırma yaptım. Bir zincir ve aynı yere bir sık iğne. Şimdi bütün sık iğnelerin üzerine içine birer tane sık iğne dolduruyoruz. Sıra sonuna kadar hepsine birer sık iğne. Şöyle hafif kıvrılmış oldu, kavradı. Şimdi yine birleştirelim. Kısa kesiyorum. Şöyle ilk ilmekten yine alıyorum. Pürüzsüz kapama yapmak için ipin ucunu geçiriyorum arkaya. Son ilk geldiğim ilmekten tekrar arkaya çekiyorum. Ve buton kısmını da tamamlamış olduk. Kollarla devam edelim. Sihirli halkayla başlıyorum yine bu parçamıza da. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İlk ilmeğin içerisine bir sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe 2 tane sık iğne yapıyorum, arttırıyorum. Bir örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Şimdi 6 sık iğne ile başlamıştık. 9 sık iğnemiz oldu elimizde. Şöyle parçayı çeviriyorum. 2 sıra ördük. 2 sıra daha 9 sık iğne olarak örelim. Toplamda 4 sıra örmüş olduk. İçini doldurmuyoruz. Şöyle katlıyorum ve karşılıklı olarak bakın ilmekleri kapatıyorum. Bir sık iğne, 2, 3 ve 4. 4 sık iğne ile kapattım. Şöyle bir kilitliyorum. Dikiş için ipimi uzun kesiyorum. Aynısından bir tane daha örüyoruz. Yanaklarla devam edelim. Şimdi yanaklar için şöyle ince kalınlıkta bir ipim var. Bu ipim normalde 3 katlı bir ip, akrilik bir ip. Katlarını ayırdım. Bu şekilde ince bir herhangi iple de örebilirsiniz. Şimdi sihirli halkanın içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle çekiyorum, kapatıyorum ve bir tane daha yapıyoruz. Parçaların birleştirmesini geçiyoruz. Parçalar tamamlandı. Şöyle ölçerek devam edelim istiyorum. Gövde yaklaşık 6 santim. Kullandığım çıt çıt ölçüsüne de bakalım. Şöyle 5 santimlik bir çıt çıt kullandım içerisinde. Önce gözlerin dikişiyle başlayalım. Hemen şöyle konduralım. Beyaz kısımlarını kapatmıyorum. Bakın şöyle yerleştiriyorum. Şöyle gözümüzü alıyoruz. Tepe noktasından bakın başladığımız, burası da bitiş yaptığımız yer. Burası aşağıya gelecek. Şöyle şuradan tam yanından denk getirecek şekilde dikişini yapacağım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şöyle alıyorum. Aşağıya doğru bakın. Bir tane gözden, bir tane gövdeden. Bir sonraki ilmekten, bir gözden, bir gövdeden. Şöyle 3 sıra boyunca dikişini yapıyoruz. Şöyle son bir sağlamlaştırma da yapalım. Uzak bir yerden çıkıyor. Bu beyaz ipleri de içeriye çekiyorum. Şimdi diğer gözü de hemen yapalım.
Kolları gözü sonlandırdığımız sıradan 2-4 sıra aşağıya birleştireceğiz. Şöyle bir kontrol ediyorum. Bakın göze doğru ortalayın ve bu şekilde toplamda 4 sık iğne boyunca birleştirelim. Şöyle alıyorum. Bir koldan alıyorum, bir gövdeden alıyorum ve birleştiriyorum. Aynı şekilde diğer kolu da birleştirelim. Şimdi buton kısmına yapalım. Bakın kolu diktiğimiz hizanın 2 sıra üstüne, hatta yaklaşık 3 sıra üzeri diyelim. 3 sıra üzerine isterseniz siz dikiş de yapabilirsiniz. Tekstil yapıştırıcısı da kullanabilirsiniz. Şimdi ağız detayını işleyelim. Ağız detayını bakın şurada şöyle yaptığınızda bir sıra bırakıp hemen onun üzerinden işliyor olacağız. Şuradan geliyorum. Şöyle çaprazına göz kararı işaretliyorum. İğneler de kullanabilirsiniz tabi. Böyle bir sıra altından bakın böyle geliyorum. Buradan tekrar çapraza çıkıyorum. Ve böyle geliyorum. Tekrar başlangıç noktasından tamamlıyorum. Şöyle hemen konduralım. Şuraya koyabiliriz. Bu şekilde arkası ve önü. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.